Ay içerisinde hayatınızı tamamen değiştirebilir misiniz? Bu videoda 5 maddeyle kendi deneyimlerimle sizlere olabildiğince kısa, öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ve dikkatimi çeken, beni etkileyen önemli birkaç tane de kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle 6 ay içerisinde hayatınızı değiştirebilmenin gerekliliğini anlatmak istiyorum. Çünkü yazılım ve teknoloji alanında ya da yapay zeka alanında biliyorsunuz her şey hızla değişti ve daha önceki videolarımda da anlattığım gibi yapay zeka ile beraber artık tek meslekte emekli olma dönemi geride kaldı. Bir şekilde hayat bizi değiştiriyor ve değiştirmek zorunda kalabileceğiz. Hayatınızı 6 ay içerisinde değiştirme konusunda tabii ki 2 konu var. Birincisi kariyer anlamında, ikincisi de mutsuzluğa kapıldığınız, hayatım artık değişmez, bundan sonra hiçbir şey değiştirmem dediğiniz alanda 2 alanı dikkate alarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle benim gördüğüm, etrafımdan da gördüğüm, çünkü öğrencilerim de vardı daha önce, doktora öğrencilerim ve tez yazılırken de öğrencilerim vardı. Gördüğüm, deneyimlediğim nokta şu: çok önemli. Hepimiz için aslında çok önemli. Alışkanlıklarımız ve çevremiz. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü birincisi alışkanlıklarımız artık bizim karakterimizi, artık bizim tamamen önyargılarımızı, yargılarımızı, hayatımızı oluşturuyor. Ve tabii ki bizim çevremiz de bizim karakterimizi ve vizyonumuzu oluşturuyor. Alışkanlıklar derken örneğin çok küçük bir alışkanlık olabilir. Örneğin sigara içme gibi kötü bir alışkanlık olabilir. Ya da telefona uzun süre bakma gibi bir alışkanlık olabilir. Ya da gece geç saatlerde çok fazla uykusuz kalmak ve çok fazla dışarıda eğlence mekanlarında zaman geçirmek olabilir. Böyle durumlarda tabii ne kadar ekerseniz o kadar biçersiniz. Hayat size o kadar verir. Ne kadar nerede zaman geçirirsiniz aslında girdisi ne kadarsa çıktısı da o kadar olur. Benim hayatımdan fark ettiğim ve gözlemlediğim de bu oldu. Alışkanlıklarımızın farkında olmak, farkında olarak yaşamak ve o alışkanlıkları aslında bir birey olarak kontrol altında tutabilmek çok önemli. Bir diğer konu da bizim çevremiz, çevre faktörü çok önemli. Biz hangi çevrenin içerisindeysek hepimiz bunu biliyoruz zaten. O çevrenin bize sunduğu görüş, vizyon ve bakış açısıyla şekilleniyoruz ve o çevrenin verdiği bazı sınırlamalar var. Onlar da farkında olmadan bizim zihnimizde oluyor. Tıpkı benim örneğimde olduğu gibi 43 yaşında kariyer değişir mi? İşte doktorana yazık olmadı mı? Yeni bir alana giriyorsun, başarılı olamayacaksın. Sosyal bir alandan geliyorsun, sayısal alanda alaka mümkün değil. Senin yaşındakiler zaten başka pozisyonlarda, sen niye şimdi yeniden başlıyorsun gibi birçok aslında çevrenin verdiği bazı düşünceler yer almakta. Amerika'da yapılan araştırmalarda siz de duymuşsunuzdur. Kötü bir alışkanlığı terk etmek ya da yeni bir alışkanlık edinmek için bir insanın ortalama 66 güne ihtiyacı varmış. Yani kötü bir alışkanlığımızı bırakabilmek için ortalama 2 aya ihtiyacımız var düzenli şekilde ve yeni bir alışkanlık edinebilmek için de 2 ay düzenli şekilde o konu üzerinde çalışmak gerekiyor. Yazılım ve teknoloji alanı diye düşünecek olursak, eğer yeni bir kariyere geçtiysek 6 ay boyunca düzenli bir sistemle, disiplinli bir sistemle devam ettirebilmeliyiz. Alışkanlıkları değiştirmekle alakalı size güzel bir kitap önerisi de vereceğim. Burada Atomic Habits, yani Atomik Alışkanlıklar isimli bir kitap. Bu kitapta özellikle de alışkanlıkların insanın hayatını nasıl şekillendirdiği ve çevre faktörünün ne kadar etki ettiği konusunda bilgi veriyor. Ve bir diğeri de aslında gündelik olarak küçük küçük yaptığımız %1'lik değişimlerin bile 6 ay sonra %34'lük büyük bir değişime yol açtığı konusunda ilginç bilgiler yer almakta. Ümitsizlikten çıkış teorisini belki duymuşsunuzdur. Dr. Richard Tedeschi ve Dr. Lawrence Calhoun şöyle bir teori ortaya atıyorlar. Bir insan çok zor şeyler yaşadıysa ve ümitsiz anlar geçirdiyse sonrasında çok daha güçlü bir şekilde ümitsizlikten çıkarak ilerleyebiliyor ve diğer insanlara göre çok daha başarılı olabiliyor. Bununla ilgili çok bilinen bir kitap var zaten, biliyorsunuz, İnsanın Anlam Arayışı. Bu kitabı da eğer ümitsizlikle alakalı bir durumunuz varsa okumanızı tavsiye ediyorum. Örneğin deneyimlediğim şeylerden birisi motivasyon ve aynı zamanda akış çok önemli. Motivasyon öncelikle başladığınız bir alanda başarılı olabileceğine ve onun sonunun geleceğine başlangıçta inanmanız gerekiyor. İkincisi de akış konusu. Akış nedir? Buna flow isminde bir kavram yüklüyorlar. Bu kavramın anlamı şu: aslında bir kitap yer almakta. Flow, The Psychology of Optimal Experience isminde. Burada optimum olarak deneyimin psikolojisi olarak yorumluyor bu kitabı. Bu kitabı da yine ben size burada veririm. Buradaki aslında bu kitapta belirtilen bu kavram, yani akış kavramı şunu belirtiyor: bir alanda herhangi bir işe başladığınız zaman o kadar motive olmanız gerekiyor ve o kadar o konunun
motivasyonun içerisinde olmanız gerekiyor ki akışta zamanın nasıl geçtiğini fark etmemeniz gerekiyor. Yani 3 aylık bir bootcamp aldığımda sabah 7'de başlayıp akşam saat 10-11'e kadar o çalışma motivasyonunun içerisinde bir akış içerisindeydim. Ve işte kodları çözmeye çalışırken, hata sorunu ayıklamaya çalışırken ya da bir JavaScript'te fonksiyonları öğrenmeye çalışırken, örnekler üzerinden ilerlerken aslında adım adım programımda yer alan şeyleri yaparken akşam olduğunda zamanın nasıl geçtiğini fark etmeme gerek. Bu hepimizin hayatında var. Yani ilk üniversiteye giren birisi olun ya da 40 yaşlarında deneyim sahibi birisi olun. Hepimiz hem eğitim hayatımızda hem de iş hayatımızda bunu deneyimlemişizdir. Bir alana başlıyorsanız ve 6 ayda hayatınızı değiştirmek istiyorsanız işte bu motivasyon ve akışı başarılı olmak istediğiniz alanda verdiğiniz enerjide fark edebilmeniz, görmeniz gerekiyor. 5 maddeyi sıralamak istiyorum. Başlangıçta ne yapmanız gerekir? 6 ayda hayatınızı tamamen değiştirmek için birinci madde aslında bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Bir hedef belirlemek derken diyelim ki ben 43 yaşında bu yazılım ve teknolojiye başladığımda yazılım ve teknolojide onlarca, yüzlerce pozisyon var ve nereden başlayacağımı bilmiyorum. Tamamen bir karmaşanın içerisindeyim, bilmediğim bir alanın içerisindeyim ve hangi alandan başlamalıyım? Bunun sorusunu sürekli kendime soruyorum ve bunun sorusunu kendi başına bulmak aslında zor. Size önerim bu düşündüğünüz hedefleri ve stratejilerinizi mutlaka yazılı olarak bir yere de yazabilirsiniz. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre yazılı olarak bazı hedefleri yazıldığında %42 oranında çok daha fazla başarı elde edildiğini göstermekte. Hedefleri belirleme ve strateji konusu çok kapsamlı, başka bir videonun konusu olabilir. Bu yüzden size güzel bir kitap önerisini buraya bırakıyorum. Bu kitabı okuyarak bunu Türkçesini de bulabilirsiniz eminim. Bu konuda çok daha derin, kapsamlı bir bilgi edinebilirsiniz. Hedef belirleme ve strateji oluşturmayla alakalı benim kanalımda yazılım ve teknoloji alanında neler yapabilirsiniz? Tabii birçok video var. Örneğin işte front-end developer nasıl olur ya da baştan sona bir yazılımcı nasıl olabilirsiniz? Bununla alakalı videolara da bakabilirsiniz. Fakat yazılım ve teknoloji alanında değilseniz yine bu konuyla alakalı kitaplar okumanızı, detaylı araştırma yapmanızı öneriyorum. İkinci madde ise sürekli öğrenme ve kendine geliştirme olayı. Yine bir kitap var. Burada 4 saatlik hafta isminde. Bu kitabı önerebilirim ben size. İngilizcesi var. Burada bu kitap çok çıkış yaptı. Çünkü bu kitapta dijital çağla beraber, coğrafi sınırların aşmasıyla beraber hayatımızda uzaktan çalışma sistemi ve iş hayatındaki yeni değişikliklerle beraber biz kendimizi nasıl 6 ay içerisinde değiştirebiliriz? Ne tür fırsatlarımız var? Neler yapabiliriz? Ne tür kurslar alabiliriz? İşte freelancer olarak çalışabiliriz ya da girişimci olarak kendimiz iş yapabiliriz. Eskiden olduğu gibi sadece üniversite bitirip bir alanda herhangi bir şirkette ya da devlet kurumunda bir pozisyon aramak için beklemek yerine başka fırsatların olduğunu ve bunun da 6 ay içerisinde dönüşüm yaşayarak yapabileceği konusunda bilgiler veriyor. Üçüncü nokta sağlıklı zihinsel ve bedensel alışkanlıklar edinmek. Bu size çok her tarafta duyduğunuz kolay söylenen bir söz gibi gelebilir ama kendi yaşadığım bir deneyimi söylemek istiyorum. Doktora sırasında tezi bitirebilmek için gece gündüz neredeyse gece 3 saat uyuyarak sürekli masanın başında oturur şekilde araştırma yapıyordum, kitap okumaları yapıyordum. Fakat bir zaman sonra çenemin kilitlendiğini fark ettim ve bu çene kilitlenme olayına çözüm bulamadım. Doktora gittiğimde tabii ki kas gevşeticiler rahatlamak için bir şeyler veriyordu fakat bu kısa dönemli bir çözümdü. Sonrasında spora gitmeye karar verdim. Aslında spora gitmek istiyorum ama direncim de var. Çünkü diyorum ki spora gitmek için en az 1-2 saat harcamam gerekiyor. Ben bu 1-2 saati doktora tezi yazarak geçirebilirim ve tezimi çok daha hızlı şekilde verebilirim. Çünkü vermemiz gereken bir süre vardı ve bu süreye yetiştirmek için öyle bir baskı halindeydik. Sonrasında şunu fark ettim. 1 ay boyunca spora gitmeye başladım. Pilatese başladım. Daha sonrasında çenemin daha çok gevşediğini, beynimi çok daha hızlı çalıştığını, çok daha bulanık olan bilgilerin zihnimde çok daha berraklaştığını fark ettim. Size basit gibi gelebilir. Fakat eğer bir hedefiniz varsa ve 6 ayın sonunda bir değişim yaşamak istiyorsanız kesinlikle size önerim. Benim de bizzat deneyimlediğim fiziksel olarak koşma olabilir, yürüyüş olabilir. En basit, en kolay, sizin için en masrafsız olan neyse o alanda fiziksel olarak hareket yapmanızı tavsiye ediyorum. Alışkanlıklar edinmekle alakalı da size Atomic Habits, James Clear'in kitabını önerebilirim. Bu kitabın muhtemelen Türkçesi de vardır. Atomic Alışkanlıklar isminde. Bu kitabı okuyarak da alışkanlıklarla alakalı daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 4. madde olarak size şunu söyleyebilirim. Network oluşturun. İletişim ağları oluşturun. Evet, bu yine size çok sıradan bir cümle gibi gelebilir ama altını doldurmak için şunu söyleyebilirim. Sizin kendiniz içinizden gelen ilhamlar var. Bir de çevreden gelen ilhamlar var. Yani hangi gruplara giderseniz, hangi arkadaşlarla birlikte olursanız onların size verdiği ilhamları da siz almış olursunuz. Karşılıklı etkileşim sizin motivasyonunuzu, sizin vizyonunuzu ve sizin
için kariyer fırsatlarını inanılmaz derecede değiştirecektir. Bu yüzden de öncelikle sizin çevreniz nasıl? Önce onu düşünün. Neler var çevrenizde? Hangi insanlar var? Kimlerle birlikte oluyorsunuz? Kimlerle istişare ediyorsunuz? İkincisi de bu çevrenin üzerine neler katabilirsiniz? Kendinize başarılı olmak için neye adadıysanız o alanda 6 ay içerisinde başarılı olabilmek için hangi iletişim ağlarına ihtiyacınız var? Evet, herhangi bir yabancı gruba girdiğinizde yabancılık hissedebilirsiniz. Kendinizi güvende hissedemeyebilirsiniz. Biraz ürkek ve korkak olabilirsiniz. Bu hiç önemli değil. Hepimizde bunun dengesi çok farklı. Özellikle de işin içerisine yabancı dil girdiği zaman, yabancı dilde kendimizi ifade etmek istediğimiz zaman bu tür gruplara girmekte zorluk çekebiliriz. Fakat adım adım, yavaş yavaş girdikçe artık kendinizi de alıştırmaya başladığınızı, alıştığınızı, artık oradaki insanların da sizden hiçbir farkı olmadığını, fakat onların, karşınızdaki insanların çok daha fazla deneyiminin olduğunu, çok daha fazla motivasyonunun olduğunu fark edersiniz ve onların da yaptığı başarılarının sizlerin de yapabileceğinizi, bunun çok uzak olmadığını zaten zamanla girdikten sonra anlamaya başlarsınız. Motivasyonunuz tutan aslında bu iletişim ağları ve networkler. Çünkü neden networkler? Bir iletişim ağına, bir ortama, bir gruba girdiğiniz zaman o grubun belirli ortak hedefleri vardır ya da belirli ortak ilgi alanları ya da kariyer konusundaki çizgileri vardır. Ve siz o alana girdiğiniz zaman aslında kendi düşüncenizi, kendi hedefinizi soğutmamış oluyorsunuz. Yani yemeği soğutmamış oluyorsunuz. O alanda sürekli yemeği sıcak tutmak için o grupların içine girerek kendinizi de her zaman güncel tutmak için onların ilhamlarından, onların enerjilerinden faydalanmak ve aynı şekilde de sizin enerjiniz ve sizin ilhamlarınızdan da onların faydalanmasını sağlamak bence çok güzel bir avantaj. Kitabını önerebilirim. Bu Asla Yalnız Yemek Yeme. Şöyle çevirebiliriz belki, Asla Yalnız Yemek Yeme ya da Kimse Tek Başına Başarılı Olmaz. Bu kitap da belki size ilham verecektir. Bu kitabı da okumanızı tavsiye ederim. 6 ayda hayatınızı tamamen nasıl değiştirebilirsiniz konusunda 5. verebileceğim şey ve benim de deneyimlediğim stres yönetimi ve zihinsel sağlık. Stres yönetimi, evet, hepimiz biliyoruz bu konuları. Zaten stres hepimizin hayatında biraz olması gerekir ki biraz bizi başarıya ulaştırsın, biraz bizi ilerletsin. Fakat zihinsel sağlık konusunda birincisi iç etkenler var, bir de dış etkenler var. Yani bize bağlı olan etkenler var ve dışarıdaki etkenler var ve dışarıda istemediğimiz ve bizim maruz kaldığımız etkenler var. Zihinsel sağlık olarak şunu söyleyebilirim. Benim deneyimlediğim, bazen bizim farkında olmadan kendimizi çok fazla baskı altında tuttuğumuz, bazen çok öfkelendiğimiz, bazı olaylara çok daha pozitif olarak bakmanın ne kadar etkili olduğunu ya da bir şeyleri stres yaparken aslında daha karmakarışık olduğunu ve daha sakin durduğumuzda zaman konusunda yetişemeyeceğimizi düşünüyoruz ama bazen daha sakin kaldığımızda o bilginin, o görevin, yaptığımız şeyin çok hızlı ve sakin ve kolay bir akış içerisinde ilerlediğini fark edebiliriz. Bu yüzden de zihnimizdeki gereksiz konuşmaları, gereksiz bilgileri ayıklamak, anda kalıp sadece çalışmamız gereken şeye odaklanmamız önemli. Bunun için bence mekan önemli değil. Mesela ben doktora yaparken en uygun alanı aramaya başlamıştım ve işte kütüphanede mi daha iyi çalışabilirim, kafede mi daha iyi çalışabilirim, evin bir odasında mı, diğer odasında mı, mutfağında mı vesaire. Fakat şunu fark ettim ki siz nereye giderseniz gidin, orası yine benim içimdeki duygular, düşünceler. Bu yüzden de şu kitabı önerebilirim size. Siz nereye giderseniz gidin, orası sizsiniz. Bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer 6 ayda değişim istiyorsanız, 6 ayda başarı istiyorsanız, zihninizdeki sizi yoran, gereksiz, size hem kariyer anlamında, hem ruhsal anlamda, hem aile anlamında, pozitif anlamda getirmeyen bütün düşünceleri, bütün kin, öfke, nefret ve diğer sayabileceğiniz bütün negatif duyguları atmanız ve bir an önce hedefinize kilitlenmenizi öneriyorum. Bu bazen zor olabilir ama bence o kadar da zor değil. Çünkü öğrendikten sonra ve o akışın içerisinde olduktan sonra zaten artık yavaş yavaş bu hızlı şekilde ilerliyor ve zihin de nasıl düşüneceğini, nasıl davranması gerektiğini öğreniyor. Videoyu kapatırken yine başlangıç aşamasına gelmek istiyorum ve benim söylediğim ve inandığım, bir insan istediği zaman hangi alanda olursa olsun, hangi bilgi olursa olsun onu elde edebilir, başarabilir ve o alanda ilerleyebilir, kariyer yapabilir. İnsanın potansiyeli zeka testiyle, IQ testiyle vesaire alakalı olduğuna inanmıyorum. Bu benim düşüncem. Ben tamamen o alanda insanın ne kadar emek verdiği, ne kadar motivasyonunu yüksek tuttuğu ve ne kadar iyi kariyer planlaması ve stratejik planlama yaptığıyla alakalı ve bu saydığım maddeler konusunda dikkat edildiği zaman bence başarılı olamayacak hiçbir insan yok. Yazılım ve teknoloji alanında ilk videomu yaptığımda 6 ayda nasıl sıfırdan yazılımcı olur konusu. Burada da aynı şekilde bunu vurgulamak istiyorum.
düşünün. 6 ayda tamamen hayatınızı değiştirebilirsiniz. Tamamen bu sizin elinizde. Önemli olan doğru girdileri, doğru verileri almak ve stratejik olarak, planlı olarak ilerlemek. Umarım bu video sizlere bir şey verebilmiştir. Umarım sıkıcı olmamıştır. Sizin de görüşleriniz varsa bu konularda neler yazabilirsiniz? Ne tür deneyimleriniz oldu? Ne tür bilgileri bizlerle paylaşmak istersiniz? Bu videonun altına mutlaka yorumları yazın. Verdiğim kitapların linklerini yine aşağıda bildiririm ben size. Söylediğim gibi bu benim gördüğüm, benim kendi düşüncelerim. Sizlerin de farklı düşünceleri olabilir ve bunları bizlerle paylaşmanız beni çok mutlu eder. Evet, benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.